Değerli izleyiciler merhaba. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın izin sezonu açıldı. Bu izin sezonu sonunda yine çok sayıda vatandaşımız Türkiye'den beraberinde altın takılarla dönecek ve gümrük kapılarında yüksek cezalar ödemek zorunda kalabilecek. Şimdi bununla ilgili bu haberde uyarılarda bulunacağız. Detaylara geçelim. Şimdi öncelikle ne kadar vergi ödeniyor? Hatırlatalım bunu. Avrupa ülkelerinde yolcunun beraberinde getirdiği değerli eşya için üst sınırlar var. Bu sınır otomobille Avrupa Birliği dışından gelenlerde 300 euro, uçakla dönenlerde ise 430 euro. Eğer yolcunun yanında bu sınırı aşan değerde eşya varsa buna vergi ödemesi gerekiyor. Diyelim ki beraberinde getirdiğiniz altın takıların değeri 2000 euro. Gümrük kontrolüne denk geldiyseniz görevli 430 euroyu düşüyor ve kalan 1570 euro üzerinden ödenmesi gereken vergiyi hesaplıyor. Bu miktarı da sizden istiyor. Takılarımı gümrüğe bildirirsem yine de vergi öder miyim sorusu da akıllara geliyor. Eğer Türkiye'den yaşadığınız ülkeye dönerken yanınızda altın gibi sınırı aşan değerli eşyalarınız varsa ödemeniz evet gerekiyor. Yani siz yolculuk esnasında yanınızdaki değerli eşyaları gümrüğe bildirirseniz bile bu vergi ödenmek zorunda. Bundan ne yazık ki kaçış yok. Kurallar gereği sınırı aşan değerdeki eşyalarınızı gümrüğe bildirmeden geçmeye çalışır ve kontrolde yakalanırsanız da vergisini her türlü ödüyorsunuz. Ancak bu durumda verginin haricinde bir de ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü yasalara aykırı davranıyorsunuz ve hakkınızda işlem başlatılabiliyor ve ödenmesi gereken miktar da haliyle artmış oluyor. Altın takılara el konulabilir mi? Bu da merak edilen sorulardan bir tanesi. Eğer yolcunun o anda belirlenen vergi ve cezayı ödeme imkanı yoksa altınlara el de konulabiliyor. Bu durumda kişi ancak ödemeyi yaptıktan sonra değerli eşyalarına kavuşabiliyor. Bu yaşadığınız Avrupa ülkelerinde sorunsuz geçiyor. Yani kişi ödemeden sonra altınlarını geri alabiliyor. Ancak prosedür örneğin Bulgaristan gibi Sıla yolu ülkelerinde hiç de kolay değil. Ödeme yapmanıza rağmen takıları geri almanız oldukça güç olabilir. Dikkatli olmak lazım. Bunun için tabii ki beyanda bulunmanız gerekiyor. Konuyu Turizm Avrupa sosyal medya sayfalarından da takip ederek yine bilgilenebilirsiniz. Şöyle sorular da var. Yaşadığım ülkedeki altın takılarımla Türkiye'ye seyahat edersem bunları tatil sonrası nasıl geri getirebilirim? Bu elbette mümkün. Altınla seyahat ederken vergi ödemeniz gerekmeyen tek durum bu. Ancak bunun için de bazı işlemler yapmanız gerekiyor. Yolcunun yaşadığı ülkeden ayrılmadan önce havalimanında gümrüğe gidip benim altın takılarım var ve bunlarla Türkiye'ye seyahat edeceğim diye yazılı bir beyanda bulunulması gerekiyor. Yani kaç adet, kaç ayar bilezik, zincir, kolye, küpe vesaire ne varsa tek tek yazıyorsunuz. Ne zaman gideceğinizi ve ne zaman döneceğinizi de yazabilirsiniz. Hatta yetkililer takıların fotoğrafının da çekilmesini tavsiye ediyor. Bu durum dönüşte sorun olmuyor. Bu beyanda bulunup yanınıza gümrük tarafından onaylanmış belgeyi aldıktan sonra Türkiye'ye rahatlıkla seyahat edebilirsiniz. Dönüşte ise yine bu beyanı gösterip sorunsuz ve vergi ödemeden de geçiş yapabilirsiniz. Bunun için uçaktan inip gümrük bölgesinden geçmeden önce kendiliğinizden görevliye gidip benim yanımda takı var, bunları daha önceden beyan etmiştim demeniz yeterli olacaktır. Yalnız belgeli olacak. Aynı takılar olması gerekiyor ayrıca. Ancak şu konuya da dikkat etmek lazım. Yolcu Türkiye'ye hangi takılarla seyahat ettiyse dönüşte de yanında aynı takılar olmak zorunda. Eğer tatiliniz sırasında kuyumcudan başka takılar da satın aldıysanız ve bunlarla birlikte yaşadığınız ülkeye dönüyorsanız yine vergisini ödemek zorunda kalabilirsiniz. Vatandaşların yaptığı en büyük hata ise bagaj ve el çantalarında kuyumcudan alınmış fatura ve boş takı kutusuyla seyahat etmek oluyor. Gümrük görevlisi örneğin kuyumcudan alınmış faturayı el çantanızda gördüğünde hemen kuşkulanıyor ve yolcunun bagajında veya üzerinde takı olabileceğini anlıyor.
Siz bunları ne kadar iyi saklamış olsanız da kısa süre içinde bu durum ortaya çıkıyor. Ayrıca eşyalar röntgen cihazından geçirildiği için bunlar zaten hemen görüntüde ortaya çıkıyor. Bu sebeple takıları saklamak hem anlamsız hem de riskli. Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda vatandaş bunu yaparak binlerce euro vergi ve ceza ödemişti. En mantıklısı takıları Türkiye'den satın almamak veya alınsa da yaşadığınız ülkeye getirmemek. Umarız bu konuda biraz sizleri bilgilendirmişizdir. Yine merak ettikleriniz ve yorumlarınız varsa videonun altındaki kısma yazarak bize ve izleyicilerimize aktarabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Almanya'da yüksek gelirli ailelerin gelecekte tasarruf planları doğrultusunda ebeveyn parası almaması planlanıyor. Peki neden? Bakalım hemen detaylara. Aile Bakanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu planı doğruladı ve bu durumdan 60 bin ailenin etkilenebileceğini belirtti. Lisa Paus, ebeveyn parası alanların sayısı gelir sınırlarının düşürülmesiyle azaltılacak. Buna göre ebeveyn parası almak için vergiye tabii yıllık gelir sınırı 150 bin euroya düşürülecek diye belirtti. Yıllık gelir sınırı mevcut durumda çiftler için 300 bin euro, çocuğu yalnız büyüten ebeveynler içinse 250 bin euro. Hür Demokratlar Partisi söz konusu plana karşı çıkarken, Grup Başkanı özellikle aile içinde kadın erkek eşitliği hedefi kapsamında bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Hür Demokratlar bu tasarruf planını bu şekliyle reddediyor diye konuştu. Federal Maliye Bakanı da konuyla ilgili Paus'un tasarruf konusundaki çekincelerine atıfta bulunarak Twitter üzerinden şöyle bir paylaşımda bulundu. Eğer meslektaşımız ebeveyn ödeneğindeki değişiklik konusunda ikna olmadıysa tasarruf planını başka bir şekilde yapabilir dedi. Bu da Almanya'da çok tartışılan bir konu. Yine merak ettiklerinizi ve yorumlarınızı videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.